Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle internette seyrettiğim bir defilede, Ralph Lauren'in seyrettiğim bir defilesinde yanlış telaffuz etmiş olabilirim, kusura bakmayın. Güzel bir elbise görmüştüm aylar önce. Elbise fileden oluşan bir elbiseydi, tığ ile örülmüştü. Üzerinde de motifler vardı. Ben o elbiseyi değil de kendi kafamdaki bluzu o elbiseden esinlenerek yapmaya karar verdim. Şöyle ki motifler aynı değil, renk aynı değil, file kısmı da aynı değil. Çünkü ben file yerine kalın şişlerle öreceğim. Şöyle bir şiş örgüsü yapmaya karar verdim. Çünkü bu çok görülmüş bir şey değil. O filin üzerindeki motifler çok görülmüş. Ve böyle model alarak, esinlenerek bu ünlü markanın elbisesini bluz haline getirmeye karar verdim. Motiflerim de şurada efendim. Böyle bir ipim var. Önce ipimden bahsedeyim size. Bu ip Alize Diva'nın muadili bir ip. Markası yok. İnternetten, Instagram'dan aldım. Yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Kiloyla aldım ve bu ip çile halindeydi. Bu ele, kola, işte dize, yalnızsanız dize takılarak sarılan, yumak haline getirilen bir ip. Ama o kadar güzel bir ip ki bu ipi çok beğendiğim için devamını da aldım. Hala gözüm sayfada, yeni renkler gelirse diye ara ara bakıyorum. Şimdi efendim ipimiz böyle geçişli, güzel, ebruli bir ip olduğu için de her bir motifim başka bir güzel oldu. Daha sonra ben size bir çekim yaptım bu ip ile. Ama sesim o kadar kötüydü ki maalesef o videoyu kullanamayacağım. Çekimi çok da uğraşarak yaptım ama videonun yarısında öksürdüğüm ve hapşurduğum için ve sesim de çok kötü olduğu için kötü bir sonuç aldım. Ve video iptal, yeniden çekeceğiz. Üstelik beyaz ip ile çekmeye karar verdim. Çünkü ebruli ipte pek anlaşılmadığına karar verdim. Beyazla da örebilirsiniz. Zaten her şey beyazla biliyorsunuz. Siyahla, beyazla ve düz renklerle, klasik renklerle daha gösterişli olduğunu düşünüyorum. Ama bu renklere de hayatımızda ihtiyacımız var. Ben şu an güzel bir doku yakalayacağıma inandığım İtalyan mercerizeyi 2 kat yaptım ve örüyorum efendim. Nasıl başlıyoruz? Ortasından 6 tane zincir yaparak başlıyoruz. Ben şuradaki motifi 2 numara tığ ile örmüştüm. Bu ipe 2 numara tığ ile uygun buldum. 3 ile de örebilirsiniz. Ben tığ tutuş şeklimden dolayı birazcık bol ördüğüm için uzun uzun duruyor benim bu dolgularım. O yüzden de siz de eğer mümkünse ya uzun uzun bol bol örmeye çalışın ya da birazcık bir numara büyük tığ ile de deneyebilirsiniz. Bu motifleri ben ütünün buharına verdikten sonra daha sonra ördüğüm bluza monte edip dikmeyi planlıyorum. Bütün aşamalarını beraber yapacağız. Az önce gösterdim. Bluzum henüz başlangıç aşamasında. Rahatsızlığımdan dolayı bütün işlerim aksadığı gibi bu da aksadı maalesef. Şimdi başlayarak bir yerinden tutmaya çalışalım. Tüm gün uyuduğum için gecenin bir vakti video çekiyorum. Evet efendim 6 tane zincir ile başlıyorum. 3 numara tığ kullanıyorum. Eğer bu az önceki ipten örecekseniz, Alize Diva'dan örecekseniz 2 numara daha uygun oluyor. Ama bol öremiyorum diyenler için de 3 numarayı tavsiye edeceğim. Ya da 2,5, 2,75 gibi ara numaralarda olabilir. Şöyle bir zincir atarak başlıyoruz. 6 tane zincir çekip baştaki zincirimin içerisinden ilmek kaydırma ile halkamı oluşturuyorum. 4 tane zincir çekerek yukarıya çıktım ve içerisine 8 tane
Fıstık yapacağım. Hemen başlayalım. 1 2 de çekiyorum, bırakıyorum. Tığımda kalıyor son ilmeğim. 1 2 de çekiyorum, bırakıyorum. Baştaki ilmeğimi de sayacağım arkadaşlar. Hemen şurada kontrol ettim nasıl yapmışım diye. Çünkü bayağı bir ara oldu ben o son videoyu çekeli. Unutuyorum artık, çok karışık örgüler ördüğüm için. 4 tane trabzanı son bölümünde birleştirerek bir fıstık oluşturuyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum ve bu yuvarlağımın içerisine 8 tane fıstık yapacağım. 1 2 de çektim. Son ilmeklerim bekliyor. 1 2 de çektim. Son ilmeklerim bekliyor. 1 2 de çektim. 1 2 de çektim ve dördüncü dolgumda yaptıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. Şurada çekerken de sondaki şu ilmeğimi almayıp diğerlerini çekip hepsini birden aldığımda fıstığımın daha da güzel olduğunu keşfediyorum. Daha önce de yapmıştım ama çok fazla örgü örenler bilir. Sürekli aynı şeyi örmüyorsanız zamanla insan unutabiliyor. Ortalıkta çok garip bir grip var arkadaşlar. Dikkat edin. Bir aydır geçmedi gribim. Tam geçti zannediyorum. Ertesi gün daha beter oluyorum. Aman dikkat. Vitaminlerinize falan dikkat edin, unutmayın. Halkamın içine 8 tane yapıp dönüyorum. Uzun uzun bir video olmasın. Her sırada anlatacağım. Buna rağmen bir önceki çektiğim video bile çok uzun oldu. Daha da kısaltmaya çalışacağım. Anlaşılır olsun, kısa olsun. Böylece zamanımızı daha değerli kullanalım. Hemen bu sırayı doldurup geliyorum. Geldik efendim. 8 tane fıstığımızı yaptık. 3 zincirimizi çektik ve başlamış olduğumuz bölüme hemen fıstığımızın tepesine batarak bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve hemen yandaki yuvaya batıyorum. Tekrar yine bir ilmek kaydırma yapıyorum ki daha düzgün olsun. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma dolayıp bu yuvanın içerisine 3 tane dörtlü fıstık yapacağım. Baştaki zincirimi yine sayıyorum ilk seferinde. Ve burada araya hemen bakayım, şöyle kontrol edeyim. 3 zincir çekiyoruz yine. Yine aynı 1 2 çekip son ilmeğimizi bekletiyoruz. 4 tane olduğunda da şöyle çekiyor ve sonra ikisini tekrar çekip 1 2 3 zincir çekiyoruz ve üçüncü fıstığımı da aynı yuvaya yapıyorum. Ve 3 zincir çekerek yandaki yuvaya da 3 tane fıstık yapıyorum. Bütün sıraların içerisine, boşlukların içerisine üçer tane bu fıstık yaptıktan sonra bir sonraki sırada buluşacağız. Motifimizin ikinci sırasını tamamladım. İlmek kaydırma yöntemiyle yine en baştaki bölüme battım ve hemen içe tekrar batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Boşluğa battım, ilmek kaydırmamı yaptım. Yine 1 2 3 4 zincirli yukarıya çıkıyorum ve bir tane buraya dörtlü dolgu yapıyorum. 1 2 3. Baştakinde saydığım için burayı 4 tane yapmış kabul ediyorum kendimi ve hemen hepsini birleştirdikten sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2
3 4 tane yapıyorum. Hepsini birden çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim burada ve hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5, tekrar yandaki boşluktayım. Buraya da bir adet fıstık yapıyorum. Dörtlü. Araya 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya da bir adet fıstığımı yapacağım. Ve yine 5 zincir. 5. zincirim. Hemen yandaki boşluğa sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve tekrar tığımın başına alıyorum ve yine 2 tane bu dolgulardan yapacağım. Yani altta 8 tane yapmıştık fıstığımızı. Aradaki boşluklara 3'er tane yaptık. Bir üst sırada 1 2 tane yaptık. Aradaki boşluklara 5 zincirle bağlanıp tekrar aradaki boşluklara ikişer tane yaparak bu sıramızı oluşturacağız. Bir sonraki sırada buluşalım. Motifimizin bir sonraki sırasına geçiyoruz. Burada 5 zincir çektikten sonra ilk başladığımız bölüme yine ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra yandaki boşluğa yine ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 zincir, yine yukarıya çıktım. Burada bir tane dolgu yapacağım. Çünkü iki tane dolgumuzun arasında bir tane fıstık yapmamız gerekiyor. 1 2, baştaki 3 4 zincirde sayıyorum. 3 ve 4 tane. 1 2 3 4 5. Hemen şuradaki 5 zincirime batıyorum. Tam ortasına boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5. Yandaki 5 zincirimin tam ortasından giriyorum. Sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5. Tığımın başına alıyorum. Aradaki boşluğa bir tane fıstığımı yine yapıyorum. Yandaki boşluktayım. 1 2 3 4 5. Karşıdaki boşluktayım. 1 2 3 4 5. Tığımın başına alıyorum. Buraya dolgumu yapıyorum. Yani şöyle bir görüntümüz olacak. Burayı şöyle size yaklaştırarak göstereceğim. 3 tane fıstığımız, 2 tane fıstığımız ve 1 tane fıstığımız şeklinde bir bölüm oluştu. Şu araları da zincirlerle bağladık. Bu sıramız böyle. Bir üst sırada motifimizin son sırasını yapacağız ve bitireceğiz. Son sırada buluşalım. Motifimizin bu sırası da böyleydi. Hemen şurada ikinci ışığımı da yaksam iyi olacak. Hemen baştaki bölüme yine ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. Ve bu bağlandığım noktaya 1 2 3 4 tane zincir çekerek bir tane fıstık oluşturmaya başlıyorum. Tam tepe noktasındayım. Baştaki zincirimi de yine sayacağım. 3 ve 4 tane yaptım. Hepsini çekiyorum.
1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve hemen tepesine bir tane kirpik yapıyorum. Burada zincir sayısı size kalmış. İster 4 çekin, ister 5 çekin veya 6 çekin. Nasıl seviyorsanız buna siz karar vereceksiniz. Şimdi arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki bizim şu boşluğumuza, tam ortadaki köprü şeklinde duran boşluğumuza 3 tane fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve tepesine yine kirpiğimizi yapacağız. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum arada. Yine bir tane fıstığımızı yapıyorum. Yine zincirimi çekip kirpiğimi yapıyorum. Yine 3 zincir. Bu ipten de çok güzel oldu. Özlemişim İtalyan merserize örmeyi. Bu iple de yapabilirsiniz ama birazcık benim motiflerimden büyük oldu. Hemen şimdi size, daha henüz bu sırayı tamamlamadım ama aradaki farkı göresiniz diye bir yan yana getirmek istiyorum iki motifi. Şuradaki kirpiğimi de yapayım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bir tane bu tek olanın tepesine 3 tane bu araya yapıyoruz ve hepsinin tepesine de aynı zamanda kirpiklerimizi de yaparak devam ediyoruz. Şimdi bizim sıramız daha bir sıra daha büyüyecek ama bakarsanız şöyle göstereyim aradaki farkı. Şöyle ucundan tam şöyle şu üçlü de şuraya gelsin. Şimdi şuraya kadar da devam edeceğini düşünürsek, şöyle birazcık çekeyim. Şuraya kadar da devam edeceğini düşünürsek bayağı büyükçe bir motifimiz olacak ama bununla da olur. Neden olmasın? Bu aslında eski bir şal örneği. 4 tane yan yana yapılıp araya da küçük bir motifi vardı. İsteyenler bunu şal olarak da örebilir. Güzel bir motif. Beyazda da güzel durdu. Bunda da güzel durdu. Ben bunun buharını bastığımda bu tabii ki daha güzel kendini bırakacağı için daha güzel bir görüntüm olacak. İstediğiniz şekilde istediğiniz iple örebilirsiniz. İnce pamuk iple ördüğünüzde yine bu büyüklükte olacaktır ama kalın pamuk iple ördüğünüzde biraz daha büyük olacaktır. Bu sırayı örüp geliyorum, devam ediyoruz. Motifimizin son işlemindeyiz. Hemen bitiriyoruz. Şurada son kirpiğimizin dibine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp 2 tane de zincir çekerek keseceğim. Motifimiz bayağı büyükçe oldu. Diğer ipim tabii ki çok ince olduğu için aradaki farkı da şöyle göstereyim size. Tabii bu şöyle yuvarlandığında şöyle bir ip. Bu da böyle bir ip. Üzerine bakalım ne kadar büyüklükte oldu. Koyduğumuzda görelim. Böyle bir büyük motif oldu. Ölçüsünü de vermek istiyorum. Gerçi ben buna buhar ütüsü yaparak daha inceltmek istiyorum. Çünkü buhar ütüsü bu ipe çok yakışıyor. Hemen ölçelim. Önce benim asıl motifimi ölçüyorum. Bir kirpikten bir kirpiğe 17,5 santim. Diğer motifimizi de ölçelim. Bu da bir kirpikten bir kirpiğe 20,5 santim.
İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Yalnız kalın iplerle motifimizin büyüyeceğini hesaplamanız gerekiyor. Yazlık ipleri kullanmanızı tavsiye ederim. Pamuk ipler, koton ipler, inceli kalınlığı, bambu ipler, merserize ipler bu iş için uygun olacaktır. Eğer istiyorsanız da bu motifin kışlık iplerle örerek şalını da yapabilirsiniz veya istediğiniz başka modellere de uyarlayabilirsiniz. Aynen benim şu an yapmakta olduğum gibi bir elbiseyi gördüm. Motif başkaydı ama ben onu bluz haline getireceğim. Bu motifleri de üzerine monte ederek. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.